Merhaba arkadaşlarım. Burada çiçeklerimin bir bölümü var. Daha sonra da kalonşa çiçeğimin dikimini yapacağım sizinle. Bunlar soğuğa dayanıklı çiçekler. Soğuklardan çok etkilenen ve yapraklarını hızlıca döken dikenler tacı çiçeklerim, hatta başka değişik çiçeklerim de vardı. Onları kaloriferli odaya aldım. Bunlar kapalı balkonumda duruyorlar. Bakar mısınız? Çok güzeller. Öğleden sonra burası güneş alıyor. Onun için gayet rahatlar. Mum çiçeğim 3 yaşlarında var. Hiç çiçek açmadı arkadaşlar. Bunun çiçek açmasını çok özlemle bekliyorum. Böyle uzayıp gidiyor. Bulduğu yerlere sarılıyor. O kadar iştahlı ki anlatamam. Yerim müsait olmadığı için devamlı bunu dolayarak çoğaltıyorum. Şu yılbaşı çiçeğim de yakınımdan 2 tane dal almıştım. O da burada tomurcuklar çıkartmış. Pembe pembe açmaya hazırlanıyor. Burada daha başka yılbaşı çiçeklerim, başka kalonşalarım var. Ben bir arkadaştan şöyle birkaç dal kalonşa çiçeği almıştım. Alalı 1,5 ay kadar oldu. Suya ıslattım. Ara ara da suyunu değiştirdim arkadaşlar. Aynı su devamlı kalırsa suyun rengi değişiyor ve bozulmaya başlıyor. O kadar güzel olmuş ki anlatamam size. Tomurcuklara bakın, suyun içerisinde de büyümeye başlamışlar. Şimdi topluca buradan çıkararak size kökünü göstereceğim. Çiçek açtıktan sonra mı toprakla buluştursam diye düşündüm. O kadar çok iştahlılar ki şu kökleri görmenizi isterim. Hepsinin her dalında ayrı ayrı kökleri var. Bunları dikeceğim. Önce toprağını hazırlayacağım. Saçakları kurumasın diye suyunun içerisine koyuyorum. Kalonşalar yaşamayı çok seven çiçekler. Şu yaprağı toprağın üzerine koyduğumuz anda hemen buradan saçak veriyor. Şu dip kısmından da sürgün vererek büyümeye başlıyor. Benim öyle çok ürettiğim kalonşalarım oldu. Bunu da ben yapraktan üretmiştim. Yaprağı suya koymadım, köklendirmedim. Kalonşa gibi bitkilerimizi doğrudan da dikebiliriz. Suya koyarsak daha güvenli oluyor. Toprakta bazen tutmadığı zamanlarda oluyor. Bu da yılbaşı çiçeğim. Çok yaprakları vardı ama neden olduysa sıcaklardan mı bilmiyorum. Bütün yapraklarını döktü. Sadece ana dallar kaldı. Aşağı yukarı bu da 3 yıllık bir çiçek. Şurada bir tane yılbaşı çiçeğim var. Bu da yazın çok buruşmuştu ama yavaş yavaş kendine geldi artık. Uçlarından yeni sürgünler de çıkartmaya başlamış. İnşallah açar ve açtığını da sizlerle paylaşırım. Toprağını hazırlıyorum. Bu toprakları dağlardan topladım. Yürüyüşe gittiğimiz zaman meşe ağacı korusu vardı. Onun dibindeki topraklar aynı bu şekilde. Oradan çiçeklerimize çok güzel olacağını düşündüğümüz için kardeşimle beraber topladık. Toprak çok güzel arkadaşlar. Yalnız içerisinde meşe yaprakları var. Şurada birazcık seçtim. Bunlar da zamanla eriyip toprak olacak. Ama ben şimdiden çiçeğimde toprak olmasını istediğim için bunları ayıklıyorum. Bakın arkadaşlar, hep çürümüş ağaçlar. Saksım da bu. Geçirgenliği olan delikleri var. Fazla suladığımız zaman suyun bu deliklerden çıkması gerekiyor. İçerisine birkaç tane taş atıyorum. Eğer elinizde taş yoksa herhangi bir ceviz kabuğu, badem kabuğu koyabilirsiniz. Başka saksılarımda kurumuş çiçeklerimin toprağı var. Bu toprağın içerisine bir miktar karıştıracağım arkadaşlar. Çiçeğim hızlıca güçlensin ve büyüsün diye çok karıştırmayacağım. Toprağımın ince kısmından bir avuç kadar aldım. Tezek olanları koymuyorum. Aslında koysak bunlar suyu görünce erirler.
hazır toprağı alacağım. İçlerinde yine taşlar çıkıyor. Onları saksıma koyuyorum. Bayağı da taş da toplamışız. Memleketten getirdim. Bu da sönmüş keçi gübresi arkadaşlar. Bunda da çiçek çok güzel olur. Şöyle bir avuç kadar da bundan koyacağım. Çiçek dikmelerinizde sönmüş hayvan gübresi kullanabilirsiniz. Sönmemiş olursa çiçeğimize zarar verir, yakabilir. Ona mutlaka dikkat edelim. Çiçeğimizin köküne gelmesin diye içlerindeki taşlarını alıyorum. Çöpleri de alıyorum. Elenmiş ve ayıklanmış toprak hazırlıyorum. Bu toprağımı saksıma dolduruyorum. Arkadaşlar eldiven giydim. Toprak insanın elini çok kötü batırıyor. İnşallah çiçeğim çok güzel olur. Tutup büyüyüp çiçek açtığı zaman da tekrar sizinle paylaşırım. Bulduğum bütün taşları da alıyorum. Bunu bulurken keşke videosunu çekseydik. Hiç aklımıza gelmemiş. Toprağımı hazırladım arkadaşlar. Şimdi dikme aşamasına geçiyorum. Elimle toprağımdan bir miktar açıyorum. Çiçeğimi buraya koyuyorum. Üzerine toprak atıyorum. İki tarafından da toprağını sıkıştırarak çiçeğimi besliyorum. Daha hızlı büyüsünler ve gelişsinler diye bu saksıya bu çiçeklerden yettiği kadar dikeceğim. Bakar mısınız saçakların güzelliğine arkadaşlar? Bunlar şimdi toprağı görünce hızlıca büyümeye geçecekler. Bir saksıya en az 3-4 tane dikilebilir. Bu tür çiçeklerde eğer çiçeğiniz tekse bir tane dikecekseniz daha küçük saksıları tercih edin. Benim çiçeğim çok fazla olduğu için büyük saksıya diktim. Bunu da buradan ayırıyorum. Arkadaşlar kalonşa gibi çiçekler yaşamayı çok seviyorlar. Ve bunların görüntüleri de çok güzel oluyor. Çok seviyorum ben bu çiçekleri. Bahar aylarında çiçek açıyorlar. Bazen geç kalan olursa yaza doğru da açanlar olabiliyor. Çok fazla suyu sevmiyor bu çiçekler. Zaten bunların yaprağında ve gövdesinde su oranı çok fazla. Hafif geçişli güneşleri çok seviyorlar. Çiçeklerimiz aydınlık ortamda olması lazım. Bu yakışmadı arkadaşlar. Bunu alıyorum. Bunu da başka saksıya dikeceğim. 4 tane çok yeterli geldi. Toprağını sıkıştırınca toprak aşağıda kaldı. Birazcık daha toprak ilavesi yapacağım. Çiçeğimi zedelemeden kenarlarından toprak ilavesi yapıyorum. Çiçek insana terapi oluyor. Bunları çok seviyorum. Hatta sabah kalkınca su bardağımla bunların yanına gelirim. Bu suyumu bunlarla beraber içerim. Toprağı çok kuru gördüğüm olursa içeceğim suyu hemen diplerine dökerim. Çiçeğimizin boğazını toprakla iyi doldurdum. Sulanınca da suda sıkıştırınca eksilecektir.
Toprağım kuru olduğu için sulayacağım. Çiçeğimize 1-1,5 bardak kadar su vereceğim. Kökünde su bulundurmayalım. Kök çürümesi yapabilir. Saksının altından su çıktığı anda suyunu başka bir kaba alacağız. Alttan su çıkıncaya kadar da ilave edebiliriz. Çok güzel görünüyorlar. Sanki önceden de buradaymış gibi oldular. 2 bardak kadar su koymuş olabilirim. Suyum biraz yukarıda kalmaya başladı. Toprak suya doydu. Çiçeğimiz hazır. Saksımızdan su damlamaya başladı. Artık sulama işlemini bırakıyorum. İkinci saksımın dikim videosunu göstermeyeceğim arkadaşlar. Videom çok uzun olmasın. Başka çiçeklerimi göstermek istiyorum şimdi size. Bunlar içeriye aldığım dikenler tacı çiçeklerim. Çok fazla büyüdüler. Dışarıda bunlar sarardığı için içeriye almıştım. Hala daha sararmaları devam ediyor. Bakar mısınız? Bazen diyorlar ki üstten yaprak çıktıkça alttan dökülme olur diye. Şartlar uygun olursa asla dökülmüyorlar. Bunu da ben çok denedim. Bu çiçeğim geçen sene komple yapraktı. Bunlara benim oğlum bakıyor. O da uzaklardan gelip suladığı için bazen toprak çok kuruyor ya da bazen çok fazla sulanıyor. Onun için de dökülebiliyor bunların yaprakları. Bunların böyle sararması inan beni üzüyor. Ama Allah'tan şu alt kısmından bir sürü sürgün vererek çıplak olan bölgeyi kapatıyor. Tepesinde ne kadar güzel dallar var, gördünüz mü arkadaşlar? Hafif çeviriyorum. O kadar güzel ki anlatamam. Yeni yeni de üretmeye çalışıyorum. Bunu da pazardan aldım. Sarı dikenler tacı. Tepesinden sürgün vermeye başlayınca da saksısını değiştirdim. Hemen değiştirmedim. Çiçekler seralardan geldiği için ortama uyum sağlamakta çok zorlanıyorlar. Mutlaka çiçeklerimizi en az bir hafta 10 gün hatta 15 gün kendi saksısında muhafaza edelim. Çok ıslak geliyorlar. Çamur gibi oluyor toprakları. Sulamayalım. Dışarıdaki ortama alıştıktan sonra başka saksılarımıza alalım. Arkadaşlar mum çiçeğim dalı kırılmıştı. Yabana gitmesin diye dikenler tacı çiçeğimin dibine dikmiştim. Evimiz biraz karanlık olduğu için çok güzel göstermiyor ama şöyle göstermeye çalışacağım. Bakın bu da bunun dibinde büyüyor. Tam 1 yaşında bu şu anda. Ben bu çiçeği satmaya karar verirsem mum çiçeğiyle beraber bu halde satacağım. Tercihim Denizli içerisi. Çünkü bu çiçekler yollarda bozulurlar. Bunun tepesinde de en az 8-10 tane dal var. Habire büyüyorlar. Bakar mısınız arkadaşlar mum çiçekleri nerelere kadar gitmiş. Şöyle uzayıp çiçeklerin tepesinde geziyorlar. Çok güzel, çok sevdiğim uyku çiçeğim. Diğer bir adı da yonca çiçeği. Bu da çok güzeldi. Bu da kurumaya başlamıştı. Ama daha sonra yeni sürgünler vererek tekrar kendine geldi. Birazcık daha büyüsün. Bunun saksısını da değiştireceğim. Arkadaşlar ben bunu eskiden üstten suluyordum. Üstten suladığım zaman bazen su fazla geliyor. Çiçeğimiz yapraklarını kaybediyor. Soğanı kalıyor. Soğanından tekrar çoğalıyor. Böylece devam edip gidiyor. Ama şimdi ben bunu alttan sulamaya başladım. Alttan sulamaya başlayınca çiçeğimiz daha güzel oldu. Benim bu tezimi kabul etmeyen çiçek severler olabilir. Her şeyi deneme yanılma usulü yapıyorum. Alttan sulayarak çiçeğimin daha güzel olduğunu düşündüm. Siz de eğer kuruyan bir çiçekleriniz varsa siz de deneyebilirsiniz. Bu da minnoş dikenler tacım. Videomu burada sonlandıracağım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Desteklerinizi esirgemezseniz de çok mutlu olurum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, iyi günler.